Asya'nın kalbinde uçsuz bucaksız kuru bir deniz. Gobi Çölü, Moğolistan'ın güneyinden Çin'in kuzeyine uzanır. Dünyanın en büyük çöllerinden biridir. Ama Gobi, bir sahra ya da Arabistan gibi kum çölü değildir. O soğuk bir çöldür. Kışın sıcaklık eksi 40 dereceye düşer. Yazın artı 40'a çıkar. Bu iki uç arasında yaşayan canlılar belki de gezegenimizin en dayanıklı sakinleridir. Gobi, sessiz ve ıssız görünür. Ama yakından dinlerseniz milyonlarca yıllık bir hikayenin yankısını duyarsınız. Ve bugün Gobi'nin en kadim yaşayan sakinlerinden biri hala yürümektedir. Yaban deve. Gobi'nin yaban develeri evcil develerle aynı tür değildir. Binlerce yıl önce ayrılmış, ayrı bir kolu temsil ederler. Sadece Moğolistan ve Çin'in en uzak bölgelerinde yaşarlar. Evcil develerin aksine yaban develer tuzlu su içebilir. Bu olağanüstü bir adaptasyondur. Çölde bulduğu herhangi bir tuzlu kaynaktan hayatta kalabilirler. Bugün yaban develerin sayısı çok azdır. 1000 bireyden daha az kaldı. Onlar bir zamanlar bütün Orta Asya'da dolaşan bir soyun son temsilcileridir. Ve Gobi'nin otlaklarında bir başka son yaban at sürüsü dolaşır. Przevalski atı. Przevalski atı, dünyada kalan tek gerçek yaban at türüdür. Diğer bütün yaban atlar aslında evcilleşmiş atların vahşileşmiş torunlarıdır. Ama Przevalski atı farklıdır. Onun genleri hiçbir zaman evcilleşmedi. O, yaklaşık 50 bin yıldır aynı biçimde Orta Asya steplerinde dolaşmaktadır. Przevalski atları 20. yüzyılın ortasında vahşi doğadan tamamen yok olmuştu. Ama hayvanat bahçelerinde korunan bireyler sayesinde koruma çalışmaları onları Moğolistan'ın Hustai Milli Parkı'na geri getirdi. Bugün birkaç yüz birey vahşi doğada yaşar. Onlar, insanın bir türü vahşi doğaya geri getirme başarısının canlı kanıtıdır. Ve dağlık bölgelerin yüksek yamaçlarında dağın hayaleti sessizce ilerler. Kar leoparı. Kar leoparı, Gobi'nin kuzey sınırındaki Altay dağlarında yaşar.
Yaşadığı bölgelerde bile onu gören çok azdır. Kalın kürküyle eksi 40 dereceye dayanır. Uzun kuyruğu onu dengede tutar. Ve geniş ayakları karda batmasını engeller. Bir kar leoparı yüzlerce kilometrelik bir bölgeyi tek başına dolaşır. Ve Gobi'nin en nadir memelilerinden biri bu çöle özgüdür. Gobi ayısı. Gobi ayısı dünyanın en nadir ayı türüdür. Sadece Gobi'nin batı kesimlerinde yaşar. Bugün sayıları muhtemelen 40'ın altındadır. Bir ayı türü için neredeyse yok olma seviyesinde. Kahverengi ayının bir alt türüdür ama çok küçük, zayıf ve benzersiz. Kuru bitkiler, kökler ve bulduğu her şeyle beslenir. Sonbaharda özel beslenme alanlarına gelir. Bu ayılar için koruma çalışmaları sürüyor ama zaman az. Ve kayalar arasında tüylü bir şafak sakini yaşar. Pallas kedisi. Pallas kedisi dünyanın en kabarık kürklü kedilerinden biridir. Vücudu küçüktür ama tüyleri onu 2 katı büyüklükte gösterir. Yüzü ise insanı güldürecek kadar yuvarlak ve küstahtır. Moğollar ona Manul der. Bu kedi, Orta Asya dağlarının en ıssız köşelerinde yaşar. Nadiren görülür. Bir fotoğrafçı yıllarca onu bulmak için bekleyebilir. Pallas kedisinin yaşam tarzı tamamen gizliliğe dayanır. Saklanır, bekler, sessizce avlanır. Uzun kışlarda küçük memelileri ve kuşları yer. Ve o kabarık tüyleri soğuk gecelerde onu sıcak tutar. Ve Gobi'nin düz ovalarında bir antilop sürüsü rüzgarla birlikte koşar. Ceren Gazali. Moğol gazelinin bir akrabası olan Ceren, hızlı ve zariftir. Saatte 60 kilometreye ulaşır. Uçsuz bucaksız sürüler halinde ovayı bir uçtan bir uca doldururlar. Yağmurların peşinden, otun peşinden bir yere yerleşmeden gezerler.
Bu devasa topluluk, Gobi'nin sert rüzgarlarına ve gizlenen avcılara karşı tek vücut olmuş bir zırh gibidir. Her bir birey, sürünün ortak zihniyle hareket eder. Binlerce kalp, tek bir amaç için aynı anda çarpar. Onlar, Gobi'nin sürekli hareket eden akışıdır. Ve gökyüzünde, çölün üzerinde bir kartal süzülür. Sakar Kartalı. İsmi her ne kadar bir kartalı işaret etse de, o aslında dünyanın en büyük ve en güçlü doğanlarından biridir. Sakar Kartalı, Orta Asya'nın en görkemli yırtıcı kuşlarından biridir. Moğollar onu bir av ortağı olarak binlerce yıldır kullanmıştır. Bir Moğol avcısının sakarı, tavşanlardan tilkilere kadar her şeyi avlar. Bazıları bir kurda bile meydan okuyabilir. Her yıl Moğolistan'ın batısında bir Kartal Festivali düzenlenir. Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri ve Moğol avcılar sakarlarıyla bir araya gelir ve birbirleriyle yarışırlar. Bu gelenek binlerce yıllık bir insan ve kuş ortaklığının devamıdır. Ve Gobi'nin kurt sürüleri çöl gecelerine kendi seslerini verir. Moğol kurdu. Moğol kurdu, gri kurdun bir alt türüdür. Gobi'nin zorlu koşullarında hayatta kalan sürüler halinde yaşar. Çoban köpekleriyle sık sık çatışır. Moğol çobanları onlardan korkar. Ama aynı zamanda onlara saygı gösterir. Çünkü bu topraklarda kurt insan kadar kadim bir sakindir. Ve Gobi'nin seyrek bitki örtüsünde, kurak topraklarda bile büyüyen ilginç bir ağaç vardır. Sakal ağacı. Saksaul. Saksaul ağacı, Orta Asya çöllerine özgüdür. Bedeninde su depolar. Bir saksaul ağacının köklerini bir bıçakla kestiğinizde, çölün ortasında içeceğiniz kadar su akar. Moğol çobanları bu ağacı bilir. Saksaul, çölde bir yaşam anahtarıdır. Kış aylarında develer onun yaprakları ve ince dallarıyla beslenir. Onun olmadığı bir Gobi, çok daha kurak bir yer olurdu. Ve yüksek kayalıklarda, dik yamaçlara meydan okuyan bir başka sakin yaşar. Argali. Argali, dünyanın en büyük yabani koyunudur. Erkeklerin boynuzları
bir sarmal gibi kıvrılır ve 30 kiloya ulaşabilir. Bir koyun için neredeyse imkansız büyük. Ama Argali bu boynuzları bir süs olarak taşımaz. Üreme mevsiminde erkekler boynuzlarını birbirlerine çarpar. Dağlarda yankılanan bu sesler kilometrelerce duyulabilir. Ve bu toprakların en eski sakinlerinden biri bir zamanlar burada dolaşmıştı. Dinozorlar. Gobi, dünyanın en önemli dinozor fosil bölgelerinden biridir. Moğolistan'ın güneyindeki Bayanzak bölgesinde Alevli Kayalıklar adı verilen bir alanda 20. yüzyılın en büyük dinozor keşiflerinden bazıları yapılmıştır. Velociraptor fosilleri burada bulundu. Protoceratops iskeletleri, Oviraptor yumurtaları, bir tek kayanın üzerinde savaşırken ölmüş 2 dinozor. Gobi, milyonlarca yıl önce bir Kretase ekosistemiydi. Dinozorlar bu topraklarda avladı, üredi, öldü. Ve bu hafıza kumun altında hala uyumaktadır. Her rüzgar fırtınası yeni fosilleri yüzeye çıkarabilir. Bu çöl yaşayan bir müzedir. Ve Gobi'nin geçmişinde İpek Yolu bir kez daha canlanır. Moğol göçebeleri. Moğol halkı binlerce yıldır Gobi ve çevresinde yaşamaktadır. Çadırlar, develer, atlar, koyunlar. Taşınabilir bir yaşam. Gobi Çölü boyunca bir kervan binlerce yıl önce de aynı yolu izliyordu. İpek Yolu bu toprakların kadim bir ticari koridoruydu. Ve o yolun gölgeleri bugün hala kumların üzerinde okunabilir. Ve Gobi, ilkbaharda beklenmedik bir hediye ile süslenir. Yağmur. Gobi Çölü'nde yağmur nadirdir. Ama imkansız değildir. Bir yağmur sezonu geldiğinde çöl yeşerir. Çiçekler açar. Böcekler toplanır. Kuşlar gelir. Ve otoburlar bolluk yaşar.
Ama bu cennet kısa sürer. Birkaç hafta içinde Gobi yine kuruluğa döner. Gobi, çöllerin en eski hafızasını taşır. Bir yanda dinozor fosilleri, bir yanda yaban develer, bir yanda Moğol çobanların kadim yaşamı. Her bir taş bir tarihin parçasıdır. Her bir rüzgar bir yüzyılın hikayesini taşır. Ve bu geniş kuru toprakların üzerinde Asya'nın en eski nefesi hala sessizce akmaktadır. Ben Buğrahan Küçükfarsak. Gelecek bölümlerde, yeni coğrafyalarda, yeni hikayelerde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.